Herkese merhaba, Hayatım Örgü Motifistan'a hoş geldiniz. Bugün sizleri şöyle rengarenk çiçeklerle karşılamak istedim. Son günlerde popüler olan bu saksılı, çiçekli bardak altlıklarımızdan yapacağız bugün. Gördüğünüz gibi ben 3 renkte çalıştım. Hepsi birbirinden güzel görünüyor. Çok beğendim, çok kullanışlı. Nereye koyarsanız gerçekten oranın havasını değiştiriyor. Yani böyle bir pencerenin önüne koyuyorsunuz, orada çok güzel görünüyor. Mutfak masasının üzerine koyuyorum, orada çok güzel görünüyor. Gerçekten çok hoş. Şöyle bir tane de sukulent çalışması yaptım. Bu videoda sizlerle hem çiçekli bardak altlığını hem sukulent çalışmasını hem de saksının nasıl yapıldığını paylaşıyor olacağım. Bunları yaparken koton ipler kullandım. Hem ince hem orta kalınlıkta koton ipler kullanarak ördüm ve 3,5 milimetre tığ kullanarak yaptım. Sizler de elinizde olan koton iplerinizle çalışabilirsiniz. Evet, hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen yapımına başlayalım. Yuvarlak motifimize başlarken hemen şöyle kolay sihirli halka yapıyorum. İpimi tuttum. Bu şekilde bir halka oluşturdum. Buradan tığımı geçirdim. Buradan bir ip aldım. Şöyle çektim. 1, 2, 3 zincir çektim. Şimdi halkamı düzeltiyorum. Bakın bozmadan hemen şöyle dibinden sabitledim. Bir ip aldım. Şimdi halkamızın içine toplamda 14 tane ikili trabzan yapacağız. Baştaki zincirle beraber 14 tane olacak. 3, şöyle 4. Evet, 14 tane ikili trabzanımı yapıp tekrar geliyorum. ...14 tane ikili trabzanımı yaptım. Hemen şöyle sihirli halkamın ipini çekiyorum. Dikkatli bir şekilde şöyle iyice çektim. İpiniz ince olduğu zaman, yani ince koton iplerde bu ip birazcık uzayabiliyor. O yüzden dikkatli çekelim. Şöyle çektim. Hemen buradaki ilk zincirimizin ilk trabzanı, şu ilkinin içine batıyorum. Şu sihirli halkamın ipini de tığımın üzerine getirdim. Buradan bir ip aldım. Kaydırmayla kapattım. Şimdi şöyle bir zincir çektim. Kaydırma yapmış olduğum zincirin içine tekrar batıyorum. Şimdi ben burada sık iğne ile ikili trabzan yapacağım. Sizler 3 zincir çekerek de devam edebilirsiniz. Zincirin içine battım. Tekrar şöyle ilmeğimi uzattım. Biraz gevşek bir şekilde topladım. Şimdi sık iğnemizin ilk ilmeğine değil, ikinci ilmeğinin içinden tekrar bir ilmek aldım. Şöyle uzattım. 2 ilmeği tekrar topladım. Bu şekilde ilk ikili trabzanımızı yapmış olduk. Şimdi aynı yere tekrar bir ikili trabzan yapıyorum. Bu başlangıç zincir olduğu için biraz zorlanabilirsiniz. Hemen yanındaki trabzanın, bakın zincirin içine 2 tane ikili trabzan yapınca burada ikinci trabzanımız hemen böyle ilmeği aşağıya doğru düşmüş oluyor. Onu şöyle şu şekilde, bunu burada kaçırmayalım. Hemen buraya batıyorum. Sıradaki trabzanın üzerine de 2 tane ikili trabzan yapıyorum. İkinci sırada bütün trabzanların üzerine 2 ikili trabzan yapıyoruz. Arada bu sihirli halkamızın ipini de yürüterek ilerliyorum. Sırayı tamamladım. Başladığım yere geldiğimde bakın burada son trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan yaptım. İkincisini şu birleştirme yaptığımız yerde, bakın buraya normalde yapmıyoruz ama o şekilde biraz açıklık kalabiliyor. Şu birleştirdiğimiz yerde bir tane ilmeğimiz var. Hemen ikincisini buraya yapıyorum. Açıklık kalmasın diye. Yani yine aslında aynı şekilde bir trabzanın üzerine yapmış oldum. Çünkü burada trabzanımız yok. Sadece ilmeğimiz var. Şimdi burada toplamda 28 tane ikili trabzanımız oldu. Yine ilk trabzanın üzerine batıyorum. Buradan bir ilmek aldım. Hemen şöyle ilmeğimi kaydırmayla kapattım. Tekrar bir zincir çektim. Sizler 3 zincirle devam edebilirsiniz. Bir zincir çektim. Şöyle gevşek bir sık iğne yaptım. Sık iğnemin birinci değil, ikinci ilmeğinden tekrar bir ilmek aldım. Şöyle uzattım. İkisini birlikte topladım. Bu sık iğne ile yaptığımız trabzan biraz kalın oluyor. Bu şekilde buradaki boşluğu da kapatmış oluyor. Şimdi hemen
sıradaki, yani bu ilkinin üzerine bir tane yaptım. Sıradaki ikili trabzanın üzerine 2 ikili trabzan. Sıradaki trabzanın üzerine bir ikili trabzan. Tekrar sıradakinin üzerine 2 ikili trabzan. Üçüncü sırayı bir tek bir çift olarak tamamlayacağız. Başladığım yere tekrar geldim. Şimdi başta tek trabzanla başladığımız için sonuncu trabzanımız çift olarak denk geliyor. Hemen sonda şöyle 2 tane ikili trabzan yaptım. Yine burada araya yapabilirsiniz ama benim burası bakın gördüğünüz gibi şöyle çok açıklık kalmadı. O yüzden son trabzanın üzerine 2 tane yaptım. Şimdi burada ilk ikili trabzanın üzerine yine şöyle battım ve bir ilmek aldım. İlmeğimi kaydırarak kapattım. Şimdi ben zincir çekmeden ipimi uzun bırakarak kesiyorum. Burada yükselti oluşsun istemiyorum. Şöyle çektim. Kaydırma yaptığım trabzanın arkasından tekrar tığımı geçirdim. Buradan ipimi arkaya çekiyorum. Daha sonra bunu arkada gizleyeceğiz. Hatta şöyle hemen gizleyelim. Şimdi daha ince bir tığ aldım. Aslında iğne yardımıyla da yapabilirsiniz ama şöyle öncelikle burada arkadan çektikten sonra hemen yakınındaki bir ilmeğin altından şöyle tığımı geçirdim. Buradan ilmeğimi çektim. Hemen burada bir tane şöyle zincir ya da kaydırma yaparak sabitliyorum. Şöyle. Daha sonra bir iki tane yine ilmeğin arasından önden çıkmayacak şekilde, yani ilmeklerin arasına batıyorum. Burada kaydırmamızı yaptıktan sonra artık sabitlendi. Sadece ipin şöyle biraz ucunu gizliyorum. Şöyle bir iki tane ilmeğin altından geçirdim ve ipimi kesiyorum. Rengimi değiştiriyorum. Hemen yapraklarıyla devam edeceğim. Şöyle ipimi biraz uzun bırakıyorum. Tığıma ilmek atmadan herhangi bir trabzanın üzerine batıyorum. Buradan bir ilmek aldım. Şöyle bir zincir çektim. Şimdi bu ipimi tekrar arkada biraz önce göstermiş olduğum gibi gizleyeceğim. 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Hemen aynı trabzanın üzerine tekrar bir ikili trabzan yaptım. Bu şekilde V boşluğu oluşturduk. 1, 2 atlıyorum. Üçüncü trabzanın üzerine bir ikili trabzan. 1, 2, 3 zincir. Tekrar aynı yere bir ikili trabzan daha yapıyorum. Tekrar 1, 2 atlıyorum. Üçüncüsünün üzerine bir ikili trabzan. 3 zincir. Tekrar bir ikili trabzan. Evet, bu şekilde bu sırayı tamamlıyoruz. Sona geldiğimiz zaman burada 3. zincirin şu alttan saydığımız zaman 3. zincirin içine kaydırmayla bağlayıp yine bir zincir çekip ya da şu boşluğun içine gelip bir zincir çekip ipinizi kesebilirsiniz. Sırayı tamamladım. Şimdi rengimi değiştiriyorum. Çiçeklerimizle devam edeceğiz. Hemen şöyle tığıma başlangıç ilmeğimi attım. Herhangi bir V boşluğunun içine şöyle batıyorum. Buraya yine çok sık olmayacak şekilde bir sık iğne yaptım. Şu ikinci ilmeğin içine batıyorum. Buradan tekrar bir ilmek aldım. 2 ilmeğim var. İkisini birlikte topladım. Siz yine burada 3 tane zincirle devam edebilirsiniz. Şimdi şu başlangıç ipimi bu tarafa çekiyorum. Üzerine öreceğim. 4 ikili trabzan daha yapıyoruz. Yani toplamda 5 tane ikili trabzanımız olacak. Şöyle 3, 4 ve beşincisi. Bu kalan ipimizi artık burada kesebiliriz. Şöyle ilmeğimi çıkardım. Hemen ilk trabzanın üzerine böyle önden 2 ilmeğini birlikte geçirdim. Popcorn yapıyoruz. Hemen ilmeğimi taktım. Buradan şöyle çektim. 1, 2, 3 zincir çektim. Şimdi bu popcornumuzun ortasındaki boşluğa batıyorum ben. Boşluktan şöyle ilmeğimi aldım. Sık iğne yapmayacağım. Tığımdaki ilmekten kaydırma yaptım. 1, 2, 3 zincir. Şöyle batıyorum. Hemen tığımdaki ilmekten kaydırma yaptım. Şimdi üçüncü kez 3 zincir.
Tekrar bakın şöyle popcornumuzun ortasına batıyorum. Buradan ilmeğimi aldım. Biraz şöyle ilmeğimi tekrar çekiyorum ve kaydırmayla sabitledim. Şöyle bakalım. Bu şekilde şu orta kısmı batarak yaptım. Evet, ilk çiçeğimizi yapmış olduk. Şimdi hemen 3 zincir, yine burada volanlanma olursa 3 zincir çektiğiniz zaman 2 zincir çekebilirsiniz. 3 zincir çektim. Şu ipimi keseceğim. Evet, 3 zincir çektim. Hemen şu araya batıyorum. Bir sık iğne. V boşluklarının arasına battım. Tekrar 3 zincir. V boşluğunun içine 5 ikili trabzan. 1, 2, 3, 4 ve 5.'si. Tekrar ilmeğimi çıkardım. Hemen ilk trabzanı, bakın bu zincirin değil, şu ilk trabzanın üzerine batıyorum. Buradan ilmeğimi tekrar taktım. Şu şekilde çektim. 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen ortasına. Burada şöyle tığımı geçirdim. Bakın şöyle buradan aldım. Tığımdaki ilmekten kaydırma yaptım. 1, 2, 3 zincir. Tekrar buraya battım. Tekrar kaydırma yaptım. 1, 2, 3 zincir. Burada ilmeğinizi gevşek bırakmayın. Biraz sıkı tutalım. Çünkü buraya batıp ilmek alırken gevşeyebilir. O zaman kaydırmayı biraz zor yapabilirsiniz. Tekrar kaydırmamı yaptım. 3 zincir. Hemen V boşluğunun araya battım. Bir sık iğne. Tekrar 2 zincirle devam ediyoruz. Evet. 5 tane ikili trabzanla popcorn yapıyoruz ve ortalarına bu şekilde 3 tane böyle zincir boşlukları yapıyoruz. Çiçeğimizi oluşturmuş olduk. Şimdi burayı tamamlayıp hemen sukulentimizin anlatımıyla devam edeceğiz. Çünkü onda da aynı şekilde böyle zaten motifimiz oluyor. Sadece bu bölümü farklı yapıyoruz. Şimdi ben bunu tamamlayıp tekrar geliyorum. Sırayı tamamladım. Şimdi başladığımız yere geldiğimizde burada son çiçeğimizi yaptıktan sonra yine 3 zincir, bir sık iğne, tekrar 3 zincir çekip bu ilk çiçeğimizin hemen şu ilk trabzanın ya da bu yapmış olduğumuz zincirlerin, bakın burada ilk trabzanın üzerine burada kaydırmayla bağlayıp tekrar bir zincir çekip ipimizi uzun bırakarak kesiyoruz. Daha sonra buradaki ilmeklerin arasında ya da şuradaki ilmeklerin arasında ince bir tığ kullanarak gizleyebilirsiniz. Tabii ki buradaki kaydırmadan sonra bir zincir çekip ondan sonra gizlerseniz daha iyi olur. Şimdi bu çiçekli bardak altlığımız bu şekilde. Şimdi sukulentimizle devam ediyoruz. Ortası aynı şekilde, o yüzden sadece yaprak kısmını göstereceğim. Hemen yeşil rengimi alıyorum. Şöyle tığıma başlangıç ilmeğimi attım. Herhangi bir trabzanın üzerinden şuradan başlayalım. Direkt sık iğne yaparak başladım. Aynı yere bir sık iğne daha yapıyorum. İlk trabzanın üzerine 2 sık iğne. Şimdi 2 tane sırasıyla sık iğne yaptım. Tekrar üçüncüsünün üzerine 2 sık iğne. Yani bir çift 2 tek şeklinde bu sırayı tamamlıyoruz. Şöyle 2 tek, bir tane çift sık iğne yapıyoruz. Sırayı tamamladığım, başladığım yere geldiğim zaman sonda 2 tane tek sık iğnemiz var. Hemen ilk sık iğnenin üzerine batıyorum. Buradan ilmeğimi aldım. Tığımdaki ilmekten kaydırma yaptım. Şimdi tekrar bir zincir çektim. Kaydırma yapmış oldum. Yani bu ilk sık iğnenin üzerine tekrar batıyorum.
Buradan ilmeğimi aldım ve bir sık iğne yaptım. Yani başlangıcımız sık iğne ile. Hemen bir ip aldım. Bir, iki tane atlıyorum. Üçüncü sık iğnenin üzerine şöyle biraz uzatıyorum ilmeğimi. Buraya 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2, 3 ve dördüncüsü. 1, 2 zincir. Şimdi bu son trabzanımızın şöyle üzerindeki ilmeklerden buradan bir ilmek aldım. Tığımdaki ilmekten kaydırma yaptım. Tekrar aynı yere 4 ikili trabzan. Şöyle 2, 3 ve dördüncüsü. Evet, ilk yaprağımızı tamamlamış olduk. Bakın bu şekilde. Şimdi tekrar devam ediyorum. Hemen bir kez daha göstereceğim. Şimdi burada şöyle çekelim. Bir, iki tane sık iğne atlıyorum. Üçüncüsünün üzerine bir sık iğne. Şimdi tekrar bir ip aldım. Bir, iki atlıyorum. Üçüncüsünün üzerine yine yaprak yapacağız. 4 ikili trabzan. 2, 3 ve dördüncüsü. Tekrar 3 zincir. Pardon, 2 zincirimiz var. 3 zincir değil. Şimdi son trabzanın üzerindeki ilmeklerden şöyle bir ilmek aldım ve tığımdaki ilmekten kaydırma yaptım. Aynı yere 4 ikili trabzan daha yapıyorum. Şöyle son dördüncü trabzanımı yapmış oldum. Burada toplamda 8 tane ikili trabzanımız var. Evet, ikinci yaprağımızı da tamamladık. Şimdi buradan sonra yine bir iki tane sık iğne atlıyoruz. Üçüncüsünün üzerine bir sık iğne, tekrar bir iki tane atlıyoruz. Üçüncüsünün üzerinden yapraklarımıza devam ediyoruz. Evet, bu şekilde şöyle gösterecek olursam hemen yapraklarımızı tamamlıyoruz. Şimdi saksımızın yapımıyla devam edeceğiz. Şöyle ben ipimi göstermek istiyorum. Alize Cotton Gold'un ipini 2 kat yaparak 4 milimetre tığ kullanacağım. Sizler farklı ipler de kullanabilirsiniz ama biraz böyle saksımızın tok durabilmesi için bir tık kalın ipler kullanırsanız daha iyi olur. Yani böyle yumuşak makrame ipleri de kullanabilirsiniz, ince olanlardan. Şimdi ben 2 kat yaptım. Benim için yeterli oldu. Şimdi 4 milimetre tığ kullanıyorum. Yine sihirli halkayla başlayacağız. Kolay sihirli halka yapacağım. Şöyle ilmeğimi tuttum. Bu şekilde bir halka oluşturdum. Tığımı buradan geçirdim. Buradan bir ip aldım. Bir zincir çektim. Şimdi bir zinciri çektikten sonra şöyle halkamı düzeltiyorum. Bakın, bozmadan tekrar buradan sabitledim. Hemen halkamızın içine bir sık iğne yaptım. Şu iki tane olan ipimiz bu tarafta oluyor. Hep onun üzerine örerek ilerliyoruz. Şimdi toplamda 8 tane sık iğnemiz olacak. Şöyle 2, 3, bu şekilde birkaç tane yaptıktan sonra halkanız büyük olduysa hemen onu biraz küçülterek, şöyle benim ipim 2 kat olduğu için küçültüp daha rahat örebilirsiniz. Dördüncüsü 5, 6, 7 ve 8. Şimdi burada dikkatli bir şekilde şöyle çekiyorum. İyice burayı sıkıştıralım. Şimdi burada ilk sık iğnemizin üzerine bakmakta zorlanırsanız hemen küçük bir tığ numarası kullanabilirsiniz. Bakın şöyle şu ilk sık iğnenin üzerine batacağım. Şu ipimi alıyorum tığımın üzerine. Buradan hemen şöyle ipim biraz katlarına ayrıldı. Ben de şu 3,5 milimetre ile yapacağım. Burada ilk sık iğnenin üzerine batıyorum. İpimi tığın üzerine aldım. Bu sihirli halkamızın ipini. Buradan tekrar bir ip aldım. Şöyle tığımdaki ilmekten kaydırma yaptım. Hemen bir zincir çektim. Şimdi kaydırma yapmış olduğum bu ilk sık iğnenin üzerine bir zincir çektim. Aynı yere tekrar batıyorum. Buraya 2 sık iğne yapacağız. Bu sırada biraz zorlayabilir. Yine küçük tığıyla da yapabilirsiniz. Elinizi gevşek tutarak. Burada ilk sık iğnenin üzerine 2 tane yaptık. Hemen sıradakinin üzerine de yine 2 sık iğne.
Yani bu sırada toplamda 16 tane sık iğnemiz olacak. Hepsinin üzerine 2 tane sık iğne yapıyorum. Başladığım yere tekrar geldim. Şimdi burada yine son sık iğnenin üzerine bir tane sık iğne yaptım. İkincisini şu kaydırma yapmış olduğumuz ilmeğin üzerine yapacağım. Hemen şöyle çektim. Tekrar buraya bir sık iğne yaptım. Yani sonuncusunun üzerine de yapabilirsiniz. Ben bu arayı kapatmak için bu şekilde yapıyorum. Hemen ilk sık iğnenin üzerine battım ve kaydırmayla kapattım. Şimdi tekrar bir zinciri çektim. İlk sık iğnenin üzerine yine bir sık iğne, sıradakinin üzerine iki sık iğne. Üçüncü sırada bir tek bir çift olarak yapıyoruz. Tekrar bir sık iğne, iki sık iğne. Sıradakinin üzerine iki sık iğne. Tekrar sona geldim. Sonda yine sonuncusunun üzerine bir tane yaptım. Bir tane de şu birleştirme ilmeğinin üzerine, kaydırma ilmeğinin üzerine yapıyorum. Şöyle yine ilk sık iğnenin üzerine battım. Buradan ilmeğimi aldım. Tığımdaki ilmekten kaydırma yaptım. Şimdi bu sırada arka ilmeklere batarak sık iğneler yapacağız. O yüzden ben burada birleştirme yerimizi şöyle yapıyorum. Bunu her zaman kullanabilirsiniz. Yani şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın şurada birleştirme yerlerimiz bakın çok hafif belli oluyor. Bunun belli olmasını istemiyorsanız yani buradan sonra da aynı şekilde birleştirme yapabilirsiniz. Şimdi burada arka ilmeklere batacağımız için ilmeği arkaya çekeceğim. Şu ilmeğimi öne alıyorum. Şu ipimin üzerine tığımı koyarak arkadan iki ilmeğimi şu şekilde tığımı geçirdim. Ve bu ilmeğimi buraya taktım. Şöyle biraz küçültüyorum. Çok gevşek bırakmayalım. Şimdi bunu arkaya buradan bakın kancamızla şöyle arkaya çevirerek çektim. Tekrar tığımı değiştireceğim. Bunu çok gevşek çekerseniz burada biraz şöyle bakın oynatması çok kolay olmuyor. O yüzden bu şekilde hemen buraya bir zincir çektim. İlmeğimi arkaya çekmiş oldum. Şimdi burada arka ilmeklerden devam edeceğiz. Arka ilmeğe batıyorum ve sadece bir sık iğne yapacağız. Bütün sık iğnelerin üzerine arka ilmeklere batarak hep bir sık iğne yapacağız. Sona geldiğimiz zaman şimdi sonda buradaki kaydırma ilmeğimiz değil. Burada yine sık iğnemiz var. Çünkü biz ilmeğimizi arkaya çektiğimiz için arada kaydırma ilmeğimiz olmadı. O yüzden bu son sık iğnemiz. Hemen bunun da şöyle arka ilmeğine batıyorum. Tekrar burada her zamanki gibi ilk sık iğnenin üzerinden şöyle kaydırmamı yapacağım. Biraz burada ilmekleri sıkıştırıyorum. Şöyle kaydırmamı yaptım. Tekrar bir zincir çektim. Kaydırma yapmış olduğum ilk sık iğnenin üzerine tekrar batıyorum. Buraya bir sık iğne yaptım. Şimdi sıradakinin üzerine yine bir sık iğne. Sıradakinin üzerine iki sık iğne. Şimdi bu sırada iki tek bir çift olarak ilerleyeceğiz. Hemen şöyle çift yaptım. Sırasıyla iki tane tek sık iğne. Sıradakinin üzerine çift sık iğne. Evet, bu bizim son arttırmamız artık. Şöyle bir, iki tane tek, bir tane çift yapıyorum. Aynı sık iğnenin üzerine iki tane yaptım ve sırasıyla iki sık iğne.
Sırayı tamamladım. Sona geldiğim zaman sonda burada tek başladığımız için çift sık iğne denk geldi ve yine aynı şekilde birini sık iğnenin üzerine, birini de bu aradaki kaydırma ilmeğinin üzerine yaptım. Şimdi hemen burada yine şöyle kaydırma yapacağım. İlk sık iğnenin üzerine burayı karıştırabilirsiniz. Bakın böyle yükseltisi çok yok. Buraya işaretleyici takarak da ilerleyebilirsiniz. Hemen şöyle aldım ve kaydırmamı yaptım. Biraz burada ilmeğinizi sıkı tutarsanız kaydırma çok belli olmaz. Şimdi buraya kadar biz 1, 2, 3, 4, 5 tane sıra ördük. Şimdi 5 sıra daha öreceğiz. Hiç arttırma yapmadan bütün trabzanların üzerine yine ilk sık iğnenin üzerine bir zincir çektim. Bir sık iğne ile başladım. Şimdi hepsinin üzerine bir sık iğne yaparak 10 sıraya tamamlayacağız. Onuncu sırayı tamamladım. Şimdi son sırayla devam edeceğiz. Şimdi daha büyük saksı yapmak isterseniz sadece bir sıra arttırmanız yeterli olacak. Onu da nasıl yapacaksınız? Şimdi biz burada ilk sırada 8 tane sık iğne yaptık. İkinci sırada hepsinin üzerine ikişer tane yaptık. Üçüncü sırada bir tek bir çift, bir tek bir çift şeklinde yaptık. Daha sonra arka ilmeklere arttırma yapmadan bir sıra örmüştük. Burada arka ilmeklere battığımız sırayı yapmadan önce bu bir tek bir çift, dördüncü sırada iki tek bir çift şeklinde dördüncü sırayı tamamlayıp daha sonra arka ilmeklere batarak arttırma yapmadan, yani sadece hepsinin üzerine birer tane sık iğne yaparak beşinci sırayı tamamlayacaksınız. Burada dördüncü sırada arka ilmeklere battık. O zaman beşinci sırada arka ilmeklere tek sık iğneler yaparak bitirmeniz gerekiyor. Altıncı sırada arttırmayı biz burada iki tek bir çift olarak yapmıştık. Eğer sizler burada 4 sıra ördüğünüz zaman dolayısıyla burada iki tek bir çift değil, 3 tek bir çift şeklinde arttırma yapmanız gerekiyor. Yani şu arka ilmeklere battıktan sonra bir sıra fazla olacağı için burada zaten dördüncü sırada iki tek bir çift yapacağız. O zaman burada 3 tek bir çift şeklinde arttırmanızı yaptıktan sonra yine 10 sıraya tamamlayacaksınız. Yani pardon, 10 sıraya değil 11 sıraya tamamlayacaksınız. Şimdi biz 11 sırada tamamlayacağız. Büyük yapmak istediğiniz zaman da toplamda 12 sırada bitmiş olacak. Yani bir sıra fazladan yaparak hemen büyük bir saksı elde edebilirsiniz. Daha büyük yapmanıza gerek yok. Hani belki ipinizin yapısından dolayı biraz daha büyük olsun istersiniz ya da eliniz sıkı olur. O yüzden bir tane bu şekilde denedikten sonra o şekilde de yapabilirsiniz. Evet, şimdi burada ilk sık iğnenin üzerine şöyle battım. Buradan ilmeğimi aldım, kaydırmayla kapattım. Burada bir zincir çekip şöyle terse dönüyorum. Bakın böyle terse döndüm. Şöyle çevirerek de yapabilirsiniz. Şöyle bakın, bu şekilde şöyle terse döndüm. Şimdi ben yine çevirmeden devam edeceğim. Şu dıştaki ilmeklere bakın, burada kaydırmamızı yaptım. Bir zincir çektim. Şöyle terse döndüm. Hemen ilk ilmeğin şöyle arka ilmeğine batarak burada ilk sık iğnemi yaptım. Tekrar devam ediyorum. Bir sıra bu şekilde saksımızın kenarını yapıyoruz. Arka ilmeklere batarak. Evet, sırayı tamamladığımız zaman hemen kapanışı göstereceğim. Başladığım yere kadar geldim. Şimdi burada son görünen ilmeğimiz kaydırma ilmeğimiz. Ben oraya da şöyle bir tane yapacağım. Arka ilmeğine batarak bir sık iğne yaptım. Şimdi zinciri çekmeden ipimizi uzun bırakarak keselim. Şöyle bakın, burayı kapatmadan önce kestim. Yine zincir çekmeden ilmeğimi, son sık iğnemi yaptıktan sonra bu şekilde çıkartıyorum. Şimdi burada artık iğne ile kapatacağım. Şöyle hemen iğnemize takalım ipimizi. Şimdi yine tersteyim. Yani şöyle çevirmedim. Bakın, ördüğümüz yöndeyim. Şimdi normalde bu şekilde kapatmaları şuradan yapardım ama şimdi ters yapıyoruz. Terste olduğumuz için şöyle tersten, bakın bu şekilde son ilmeğimizin üzerine geldim. Buradan şu ipimi biraz uzun bırakmışım. Şöyle çektim.
Çok fazla çekmiyorum bakın. Biraz çekiyorum şöyle. Daha sonra buradaki son ilmeğin şöyle altından karşı taraftan çıkıyorum. Buraya bir tane daha ilmek yapmış olduk. Çok sıkmıyorum. Yani buradaki ilmeğimiz buradaki ilmeklerimizin genişliği aynı şekilde olacak şekilde çekiyorum şöyle. Şimdi şöyle ön yüze dönüyorum. Buradan tekrar şöyle boşluktan arkaya geçiyorum. Şimdi sabitlemiş olduk. Şimdi burada şu birleştirme yaptığımız yerde iğne ile şu aralarda, şu kısımlarda şöyle biraz sıkı olduğu için tabii ki şöyle iğnemi geçiriyorum. Buradan çekiyorum. Zaten sabitledik. Sadece ipin keseceğimiz yeri gizlemek için yaptım. Burada ipimi kesiyorum. Şimdi bu son ördüğümüz sırayı şöyle bakın dışa doğru katlıyorum. Şöyle elimizde şöyle biraz gerdirerek bu şekilde esnetelim. Evet, saksımızı da tamamlamış olduk. Çok güzel oldu. Bu şekilde. Şimdi nasıl şöyle hemen bu yapraklarımızı da tamamlamış olduk. Şöyle katlıyorum ben. Hatta şöyle tersine katlıyorum. İki yaprağın arasına gelsin ya da böyle de katlayabilirsiniz. Hiç fark etmez. Şimdi şöyle katladım. Hemen bunu şöyle içine koyuyorum. Tekrar bu saksı birazcık bunlara bu hepsini farklı farklı iplerden ördüğüm için biraz böyle değişti. Bu ip bir tık kalındı. Bakın burada daha ince bir koton ip kullandım. Burada trabzanlarımı 14 değil 16 tane trabzan yaparak başladım. İnce koton ip. Bu Alize'nin Cotton Gold iplerinin inceliğinde. Şimdi o zaman da ona göre arttırmalar yaptık. Aslında büyüklükleri aynı oldu. Şöyle bakın. Çok yani böyle çok küçük bir farkı var. Çok az bir farkı var. O yüzden şimdi bu yaprakların olduğu bardak altlıklarımız bir tık daha küçük oldu. Ve ben bir tane şöyle küçük bir sıra eksik örmüşüm burada. Yani toplamda 11 sırayla bitiriyorduk. Burada 10 sırayla bitmiş oldu. Şimdi o yüzden sizler burada bir sıra fazla da yapabilirsiniz. Burada 3. sırada bir tek bir çift var. 4. sırada 2 tek bir çiftiniz olacak. O şekilde de yapabilirsiniz. Çünkü elinizin yapısına göre farklı olabilir. Şimdi bunu bunun içine koyacağım. Şöyle katlıyorum. Tekrar şöyle dediğim gibi bu biraz küçük olduğu için böyle koyuyorum hemen. Şöyle 3 tanesini yan yana koyuyorum. Aslında şöyle de yapabiliriz. Bakın bu şekilde bunu şöyle içine koyacağız. Çok fazla da bastırmanıza gerek yok. Biraz böyle şöyle daha sonra bunu buraya daha sonra da bunu buraya koyuyoruz. Yani bunu birazcık elimizle şöyle düzeltiyoruz. Bıraktığımız zaman sonra hiç bozulmuyor. Şöyle daha sonra bunu şöyle biraz düzeltip bırakıyoruz. Bu şekilde. Şimdi şöyle bakıyorum kameradan kontrol ediyorum görebiliyor musunuz? Evet böyle. Şimdi çiçekleri de hemen yeni saksımıza yerleştirelim. Bunları da şöyle katlıyorum. Üçgen yapıyorum altlarını. Dilerseniz biraz büyük yaparsınız sepeti. 3 tane değil de 4 tane 5 tane içine ne kadar istiyorsanız o şekilde şöyle hemen evet. Bunlar da bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi çok güzel. Şöyle bunları böyle yaparak hediyelik olarak değerlendirebilirsiniz. Kendiniz dekorasyon olarak değerlendirebilirsiniz. Yine bardak altlığı olarak da değerlendirebilirsiniz. Evet, videomuzun sonuna geldik. Hem çiçekli bardak altlığını hem sukulentleri anlatmış oldum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.